Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere elimizde kalan küçük ipleri nasıl değerlendiririz, nasıl bir yelek yaparız onu anlatacağım arkadaşlar. Bu yeleği ben elimde kalan küçük iplerle çalıştım. Ana rengimiz arkadaşlar böyle bir bizon rengi. Altta çok tatlı bir mat bir yeşil, taş rengi yeşil ve bizon rengiyle bir yelek çalıştım. Bu yeleğimiz 2 yaş için uygun. Sizlere fikir olsun diye hemen şöyle bir ölçülerinde alalım arkadaşlar. Evet, 29 santim genişlik. Arkadaşlar 37 santimde uzunluk. Yani 2 ve 2,5 yaş için ideal bir ölçü bu yeleğimiz. Yeleğimi Nakos Süper inci ile ördüm. Şiş numaram ise 3 numara. Şimdi farklı bir renklerle çalışacağım. O renkleri de hemen size tanıtayım. Yine Nakos Süper inci ama üzerinde kağıdı yok. Dediğim gibi elimdeki ipleri değerlendiriyorum. Size de tavsiye ediyorum elinizdeki ipleri bu şekilde değerlendirmenizi. Şöyle bir lilaya yakın tatlı bir renk. Daha sonra elimde şöyle bir fuşya var arkadaşlar. Kamerada biraz kırmızı görünüyor ama fuşya rengi ve yine taş rengi. Bu sefer de bununla çalışacağım. Sizler dilerseniz daha çok bir renkle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde kalan küçük ipleri değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz de tek renk bu yeleğimizi çalışabilirsiniz. Burada da yine Nakos Süper inci iplerim arkadaşlar, üzerinde kağıdı olmadığı için renk numaralarını veremiyorum. Şu şekilde bakın ilmeklerimi attım. Hemen yeleğimi başta şöyle bir anlatayım size fikir olsun diye arkadaşlar. 80 ilmek. İlmeğimi attım 15 ilmek. Bir yaka için pat ilmeğim 7 ilmek. 1 ilmek reglan, 10 ilmek kol ve 26 ilmek yeleğin arka bedeni arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde yaptım. Bakın roba çalışmasını beraber yapacağız ama hemen sıra sayılarını vereceğim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 model çalıştım. Ama 9 modelde 18 artırım var arkadaşlar. Bakın. Daha sonra 3 sıra haroşa yaptım. 4. sıra haroşada da kol kesimini çalıştım. Daha sonra alt beden bölümünü ayırdık arkadaşlar. Kol ve bedeni. Bu şekilde. Şimdi düğme yerlerini hemen size anlatayım. 4 diş haroşadan sonra bir ilik yeri açtım. Daha sonra her 13 diş haroşadan sonra bir ilik yeri açtım. Şu şekilde geldi düğmemiz arkadaşlar. Ama ikinci yeleğimde ne yapacağım? 4 diş haroşadan sonra 15 diş haroşada bir ilik yeri açacağım. Öyle olursa arkadaşlar tam bu haroşaya denk gelecek. İlik yerimiz bu şekilde denk gelecek. Yeleği çünkü tamamen bitene kadar anlatmayacağım arkadaşlar. Robayı anlatacağım. Kol ve beden ayrımını, model koymayı ve renk geçişini. Daha sonrasında arkadaşlar sizler tamamlarsınız yeleği. Şimdi şu şekilde hemen anlatayım. İpimi alayım arkadaşlar. Bakın. Ben yine 80 ilmeğimi attım şişime. Örgümün ön tarafından yeleğimin 4 diş haroşayı çalıştım. Şimdi arka tarafından çalışacağız. 15 ilmek bir yaka, 1 ilmek reglan, 10 ilmek kol, 26 ilmek arka beden için yeleğin. Daha sonra yine 1 ilmek bakın reglan, 10 ilmek kol ve 15 ilmek diğer yaka. Şimdi arka taraftan çalışıyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekrar ön taraftan modeli koyacağız. Bir diş haroşayı da beraber örgünün arka tarafından örelim. Ben burada ayraçlarla ayırdım. Daha sonra sizin sayma işlemi olmasın, size zor olmasın diye. Bakın baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Her zamanki gibi gece çekimi yapıyorum arkadaşlar. Birkaç gündür
gün içerisinde biraz işlerim vardı. Elim biraz gölge yapıyor ama bu yeleği de çok bekleyen oldu. Şirin abla, bu yelek hoşumuza gitti. Çalışırsan biz de yapacağız diye. Şimdi burada 15 ilmek. Bakın haroşa ben ters ilmeklerle haroşa yapıyorum. Ayrıca bu tarafa alıyorum. Bir ilmek reglan. Tekrar ayrıca alıyorum. Bu şekilde haroşalarla nereye kadar örelim arkadaşlar? Buradaki şu pembe ayrıca kadar beraber örelim. Burada yaka düşürme tekniği yapacağız. Sıra sonuna kadar gitmeyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu pembe ayrıca kadar geldim. Bakın buraya kadar yapalım dedim. Ayrıca bu tarafa alıyorum. Bir ilmek reglanı örüyorum. Ayrıca bu tarafa alıyorum. Şimdi burada 15 ilmeğimiz vardı. Sıra sonuna kadar gitmeyeceğimi söylemiştim. Burada 2 ilmek örüyorum. 1 2 haroşa. Örgümü döndürüyorum. Sürekli beni takip eden arkadaşlarım çift şişte yelekte yaka düşürme tekniğimi biliyordur ama ben yine anlatıyorum arkadaşlar. Bu robayı da daha önce anlatmıştım. Yine de bakabilirsiniz. Şimdi burada baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bir sıkılaştırdım. Şu ilmeğim sık olsun, ip uzaması olmasın diye. Bir ilmek ördüm. Şimdi bu ayrıca alıyorum. Bir artırma ilmeği alıyorum şişime. Bakın, bir örüyorum, bir ör, bir artır. Ayrıca bırakıyorum. Burada 10 ilmek kol için olan bölümü düz örüyorum. Bakın, ipim arkada, örgüm düz. Örgümün ön yüzünden, arka yüzünden de 4 diş haroşa oluştu. Ön yüzden de. Bu ayracı çıkarıyorum. Bir doluyorum. Bir reglen ilmeği örüyorum düz. Bir doluyorum. Ve yeleğin sırt bölümünü, arka tarafını 26 ilmek örüyorum. Hani videoda saymaya gerek duymuyorum. Ayraçlarla ayırdım arkadaşlar zaten. Şişim 3 numara biliyorsunuz. Siz de elinizin ayarına göre, ipinizin kalınlığına göre şiş numarasını ayarlayınız arkadaşlar. İpiniz bir tık daha kalınsa, bu yeleğim şu anda 2 ve 2,5 yaşa uygun. Sizin ipiniz bir tık daha kalın ve 3,5 numara bir şişle yapıyorsanız 3 ve 3,5 yaşa uygun bir yelek olur. Aynı sayıyla. Şimdi bu ayraca kadar geldim. Arka bedeni ördüm yeleğin. Ayrıca alıyorum. Bir dola, bir düz ör. Ayrıca alıyorum. Bir dola, bir düz ör. Yani şişime bir artırma ilmeği alıyorum. 10 ilmek kol için olan ilmeği örüyorum. Bu ayracı çıkarıyorum. Şişime bir artırma ilmeği, yani bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırma ilmeği alıyorum. Bir dola. 2 ilmek düz, bakın. 1 2 15 ilmek vardı. Burada kaldı 13 ilmek. Ayraçları şöyle kenara alalım arkadaşlar. Örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi bir sıkılaştırıyorum. Bakın. Bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra ajur ilmeğim ters, reglan ilmeğim ters, ajur ilmeğim ters ve gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum yeleğimizin arka yüzünden. Yeleğimizin tüm bitişine kadar arkadaşlar, işte önden haroşa ya da modeli uyguluyoruz. Arkadan tüm ilmekleri ters örüyoruz. Ajur ilmeğim var ve diğer ilmeklerimi ters örgüyle devam ediyorum. Diğer yakaya kadar biraz hızlı geçiyorum.
Burada artık ayraca gerek duymadığım için ayraçları çıkarıyorum. Elime takılıyor arkadaşlar. Boş yere tutmaya gerek yok ayracı. Evet. Diğer yakaya kadar geldim. Şurada son şu artırmalarımı da öreyim bakın. Ajur ilmeğim, reglan ilmeğim, ajur ilmeğim, bakın ters örüyorum ve 2 ilmek ters. 1 2. Şimdi 2 ilmek daha ters örüyorum bakın. 1 2. Burada 13 ilmek kalmıştı. 2 ilmek daha ördüm. 11 ilmek kaldı. Bakın 3 6 9 11. Örgümü döndürüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bakın bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle bir sıkılaştırıyorum ilmeğimi. 1 2 3 4, pardon, 1 2 3, evet, 4 ilmek ördüm ve burada ajur ilmeğin hemen önünden bir ilmek şişimi artırma ilmeği alıyorum. Bakın 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek şişimi artırma ilmeği alıyorum ve kol için ayırmış olduğum 10 ilmek ilmeğimizi düz örüyorum. Ve yine hemen ajur ilmeğin önünden bir ilmek şişimi artırma ilmeği alıyorum. 3 ilmek düz, bakın 1, bu ortadaki bir ilmeğim hep reglan ilmeği, 2 3, bir ilmek artırma ilmeğimi alıyorum. Yeleğin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Şimdi bu koldaki yaptığım işlemi diğer kolda da yapıyorum. Diğer koldaki şu ilk artırma değil de şu ikinci artırmaya kadar, bura arka beden tarafı, yaka tarafı, yaka tarafına kadar ben de öreyim, siz de örün. Evet arkadaşlar, şimdi yine bu yaka düşürme tekniğini çalışacağım. Buradaki artırmamı yaptım. Kol tarafındaki, bak, ortadaki reglan ilmeğim, bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. 1 2 3 ilmek örüyorum. Yine şişime bir artırma ilmeği. Burada 2 ilmeğimiz vardı, bakın. 1 2 2 ilmek daha örüyorum. Bu şekilde düz. Yine kaldı bu tarafta 11 ilmeğim. Örgümün ön tarafı. Arka tarafını döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi, bakın bu ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. Bu ilmeğimle beraber bakın 1 2 3 4 ilmek. Bu yaka düşürme ilmeğim ve ajur ilmeğim, bakın. Ajur ilmeğimi de örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün arka tarafında. Şimdi bunu nereye kadar örüyorum? Diğer taraftaki şu yaka düşürme ilmeğine kadar örüyorum. Oraya kadar siz de örün, ben de öreyim. Evet, buradaki kısa satır tekniğine kadar geldim, bu ilmeklere kadar. Burada 4 ilmeğimiz var. 4 ilmeğimi ters örüyorum bu ajur ilmeğimden sonra. Şimdi 2 ilmek daha örüyorum, bakın. 1 2, burada kaldı 9 ilmeğim. 3 6 7 ilmeği ön pat için ayırmış olduğum ilmek. 2 ilmeğim de yeleğimizin şu yakaya ait olan ilmeği arkadaşlar. Şimdi örgümü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Burada ters ilmeklerle bir sıra bir haroşa oluşturacağım. Bakın. Bu ilmeğim 1 2 3 4 5 6. Bakın şurası. Hemen şöyle göstereyim. Şurası. İlk haroşa sıramız. Daha sonra bakın bu ajur ilmeğimi düz örüyorum. 1 2.
Şimdi bir ilmek şişime artırma ilmeği alıyorum. Şu ortadaki bir ilmek reglan ilmeğim düz. Bir ilmek şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Bir, iki ilmeğim düz. Şu ajur ilmeğe kadar. Daha sonra ipimi öne alıyorum. Örgümün ön yüzünden ters ilmeklerle devam ediyorum. Bakın burası kol için ayırmış olduğum ilmeklerim. Buradaki 10 ilmeği ters ördüm. Bakın burada ajur ilmeğim değil mi? Ajur ilmeğim düz. 1, 2. Bir ilmek şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Reglan ilmeğim ortada kendini belli ediyor düz. Bir ilmek bir artırma ilmeği alıyorum şişime. 1, 2 ilmek düz. Bakın bu şekilde. Bir kolu bu şekilde çalıştık. İpimi öne alıyorum. Yeleğimin şu arka sırt bölümü için olan bölümü ters ilmeklerle örüyorum. Devam ediyorum. Nereye kadar arkadaşlar? Diğer taraftaki şu kola kadar. Bu kolda da aynı işlemi yapıyorum. Bakın. Bu kola kadar ters ilmekleri örelim. Evet, diğer kola kadar geldim. Ajur ilmeğime geldim. Bakın bu ajur ilmeğim düz. Yandaki ilmeğim düz. Reglan ilmeğimden bakın bir ilmek önce bir şişime artırma ilmeği alıyorum. Reglan ilmeğim düz. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Yani bir artır bir ör bir artır. 2 ilmek düz. İpimi öne alıyorum. Kol için olan bölümü yine şu 10 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi şuradaki 2 ilmeğim ajur ilmeğim ve yandaki ilmeğim düz. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Bir ilmek düz tam ortadaki reglan ilmeğim. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. 1, 2 ilmek düz. Burada 6 ilmek ters ilmek öreceğim. Bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada kaldı 3, 6, 9 ilmeğim. Burada da yine 7 ilmek ön pat için ayırmış olduğum ilmek, 2 ilmek de yeleğin şu ön yaka için ayırmış olduğum ilmek. Örgümü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi bakın örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Örgümün arka tarafından gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın ajur ilmeğimle beraber. Şimdi nereye kadar örelim? Bunu şu diğer yakadaki kısa satır tekniğine kadar örelim. Evet, kısa satır tekniğine kadar geldik bu ajura kadar. Şimdi burayı da örelim. Yeleğimin arka tarafından. Evet, geldim kısa satıra kadar. Şimdi burada 2 ilmek daha örüyorum. Bakın arkadaşlar. 1, burada ipimin katını almışım. Bunu hemen düzelteyim. 2, 3, 6, 7 ilmek. Bu 7 ilmek ön pat için ayırmış olduğum ilmek. Şimdi bu yakada örgünün arka tarafından kısa satır tekniğini yani yaka düşürme tekniğini bitirmiş olduk. Şimdi örgünün ön tarafından burada da 2 ilmek öreceğiz. Yaka düşürme tekniğimiz bitecek. Şimdi ipimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi pardon baştaki ilmeğim diyecektim. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Örgünün ön yüzünden düz ilmeklerle devam ediyoruz. Biliyorsun bu sırada düz ilmek arkadaşlar. Şimdi bakın ajur ilmeğine geldim. Burada ajur ilmeğinden bir ilmek önce hemen şişime bir artırma ilmeği alıyorum önünden ajur ilmeğin 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir ajur ilmeği aldım ve kol için ayırmış olduğum ilmekleri bu ilmekleri düz örüyorum. Evet, şimdi yine geldim bu ajur ilmeği.
1 ilmek şişime artırma ilmeğimi alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ajur, 1 ilmek ortadaki reglam ve 1 ilmek ajur. Yine bir artırma ilmeği alıyorum şişime. Örgümün ön tarafından düz ilmeklerle devam ediyorum arkadaşlar. Nereye kadar? Şu yaka düşürme tekniğine kadar, şu son ilmeğe kadar örelim. Buraya kadar siz de örün, ben de öreyim. Evet, kısa satır tekniğine kadar geldim. Burada 2 ilmek daha örüyorum. Bakın 1 2. Şimdi bu yakada da artık yaka düşürme tekniğimiz bitti. Sadece 3 6 7 ilmek ön pat için ayırmış olduğumuz ilmeğimiz kaldı. Örgümü döndürüyorum. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi çekiştiriyorum. İlmeğim biraz sıkılansın. Burada ip uzantısı olmasın dönüşlerde diye. Örgünün arka tarafından gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Nereye kadar arkadaşlar? Bakın bu ajur ilmeklerimi de ters örüyorum. Bu şekilde. Şöyle geliyoruz. Şuradaki 7 ilmeğe kadar, pat ilmeğine kadar örelim arkadaşlar. Burada ilik yer açacağım örgümün arka tarafında. Evet, 7 ilmek pat ilmeğime geldim. Şimdi 3 ilmek örüyorum bakın arkadaşlar. 1 2 3. Bir doluyorum. Bakın şişime bir artırma ilmeği burada. 1 2. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek eksilttim. Buradaki 2 ilmeğimi de ördüm. Örgümü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek pat ilmeğim. 1 2 3. Bir de artırmış olduğum ilmeğim. 4 5 6 7. Bakın bu şekilde bir ilik yeri açtık arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi bu 7 ilmekten sonra ilmeklerimi ters alıyorum. 1 2 yine ters devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Aslında saymaya gerek yok. Bir sefer saymaya başladım. Şimdi şu ajur ilmeğimi düz örüyorum. Bir yanındaki ilmeğim düz. Bakın bir model yapıyoruz. İkinci modelde yapıyoruz. Arkadan düz örgü örüyoruz. Öne geçiyoruz. Ters. Yani bir sonraki modelin ilk sırasında ters örgü örüyoruz. Şişime bir artırma ilmeği, bir ilmek düz. Şişime bir artırma ilmeği, 2 ilmek düz. Daha sonra tekrar ters ilmeklerle devam ediyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. Dilerseniz robamızın duruşuna şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ben bir sırada örgümün arka tarafından öreyim. Daha sonra arkadaşlar şu haroşa bölümüne geçelim. Evet, örgümün arka tarafından ördüm. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle tekrar bir göstereyim robadan. Şöyle bakalım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane haroşamız olacak arkadaşlar. İşte bir model bitiyor. İkinci modelin başlangıcında bir haroşa. Daha sonra bu model bitiyor. Diğer modelin başlangıcında bir haroşa. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani 9 model. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 model ama 18 artırım. Bakın her modelde 1, 2 artırım. Şimdi buraya kadar ben örelim.
Buraya kadar ben öreyim arkadaşlar. Siz de örün. Daha sonra şu haroşa sırasını yine beraber öreriz. Evet arkadaşlar, rubamı ördüm. Şöyle 9 model 18 artırım yaptım. 2, 4, 6, 8 de haroşa dişi yaptık arkadaşlar. Şu şekilde aynen buradaki olduğu gibi bakın 2, 4, 6, 8 haroşa diş, 9 model 18 artırım. Şimdi bunun için arkadaşlar kaç tane ilmek sayısı oluştu elimizde onu da hemen bir bakalım. 32 ilmek bir yakada, 32 ilmek bir yakada, 60 ilmek de bir yakada var. Toplamda 124 ilmeğimiz arkadaşlar. 32, 32, 64, 60 da burası 124. Kol için ilmekleri saymadım. Şöyle yaptım arkadaşlar. Şuradaki bir reglan ilmeğimi kola verdim. Ön tarafa vermedim. Buradaki reglan ilmeğimi de kola verdim. Hemen şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi şurada 6 ilmek artıracağım. Bir kol altında. Bir kol altında da 6 ilmek artıracağım. Şu 4 diş haroşadan sonra. Şimdi ben bu 4 diş haroşaya geçelim arkadaşlar. Burada ayrımlarımı yaptım. Siz de orada ilmekleri sayıp ayrımları yapın. Siz dilerseniz şu bir ilmeği önlere de verebilirsiniz. Kol altında 4 ilmek artırabilirsiniz. Ben burada 6 ilmek artırıyorum. Şimdi burada kaç diş olmuş ona da bir bakalım. İlik açma yerimiz gelmiş mi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15 dişte bir ilik yeri açacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yelekte 13 dişte bir açtım demiştim video başında. Ne oldu? Tam şu şeye gelmedi. Haroşadan bir üst noktaya gelmedi. Biraz üstte kaldı. Bunun için 15 dişte bir ilik yeri açacağım. Bu şekilde 5 tane de düğme dikeceğim arkadaşlar. 5 ilik yer açacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Ve baştaki ilmeğimle beraber şu ön pat 7 ilmeğimi örüyorum. Bakın. Burası 2, 4, 6, 7. Şimdi gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Artık artırma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Bütün ilmekleri ters örüyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden bakın. Bir diş haroşayı oluşturdum. Buradaki haroşamız arkadaşlar. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne alıyorum. Örgümün arka yüzünden de gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir diş haroşamız oluştu. 3 diş haroşa çalışayım arkadaşlar. Şöyle ön yüzünden. Daha sonra dördüncü diş haroşada hem kol ve beden ayrımını yapacağız hem de dördüncü diş haroşayı öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeleğin ön yüzünden 3 diş haroşayı oluşturdum. Şimdi dördüncü diş haroşayı yapalım. Şimdi bu şekilde şu ayraca kadar devam edeyim arkadaşlar.
Evet, kırmızı ayraca kadar geldim. Bunu şişime aldım. Şimdi tekrar diğer ayraca kadar devam edelim arkadaşlar. Haroşa örgü ile bakın. Bu turuncu ayraca kadar şu kol için olan kısmı örelim. Orada tekrar e, geriye dönüp kesme işlemini yapacağız. Evet, turuncu ayraca kadar geldim. Bakın arkadaşlar, bu ayracı çıkarıyorum. Bu kol için olan bölüm. Örgümü döndürüyorum. Burada kolun kesme işlemini yapacağız. Şu ipimi şöyle öne alıyorum bu şekilde, bakın. Şimdi şu iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Klasik kesme işlemiyle kesiyorum arkadaşlar. Tekrar bakın. Tekrar bu ilmeğimi diğer şişime taktım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek. İlmeğimi diğer şişime taktım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek. Klasik örgü kesme tekniğiyle kesiyorum arkadaşlar. Sizler de nasıl alışıksanız örerek de kesiyoruz. Nasıl alışıksanız öyle kesiniz. Önemli olan şurada örgümüzü kastırmayalım, sıkmayalım ya da ilmekleri çok gevşek alıp örgünün bu düzenini bozmayalım. Bu kesme işlemini şu kırmızı ayraca kadar yapayım, devam edeyim arkadaşlar. Orada tekrar beraber çalışırız daha sonrasını. Evet, bu kırmızı ayraca kadar kesme işlemimi tamamladım. Burada şimdi bir ilmek kolay olan ilmeğim elime kaldı. Ayraca çıkarıyorum arkadaşlar. Bu ilmeğimi yine bu şişime taktım. Bir ilmeğimi de buradan kestim. Şimdi örgümü döndürüyorum. Ön tarafına bakın bu şekilde. Böyle. Şimdi 6 ilmek şu kol altında artırma yapacağım ki şöyle kol altı rahat olsun diye arkadaşlar, şu şekilde bakın. Şöyle 1 2 3 4 5 6. Hemen diğer şişimi alıyorum, bu taraftaki şişime bakın. Evet, 6 ilmek artırma ilmeğimi aldım. Şimdi bakın, burada şu şekilde örersem o görüntüyü size bir göstereyim. Bakın, böyle bir ip uzaması oluyor. Burada bir açıklık oluyor. Çok çirkin bir görüntü olur. Ve ileride de yeleğimiz kullandıkça burası çok çabuk deforme olur. Bunu nasıl önleyeceğim arkadaşlar? Şuradan hemen şöyle bir ilmek alıyorum. Bakın, bu iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Hem oradaki çirkin görüntü önlendi, hem de ileride deforme olmasını önlüyoruz bu şekilde. Ters ilmeklerle devam ediyoruz yeleğimizin. Bakın, arka tarafından. Şimdi bu kolda yaptığımız aynı işlemi diğer kolda da yapacağız. Yani bu kolda anlatmaya gerek duymuyorum. Burada yaptığım aynı işlemi bu kolda yapacağım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda tekrar beraber çalışırız arka sırayı. Evet, sıra sonuna geldim. İşte örgümün ön yüzünden bu 4 diş haroşayı tamamladım arkadaşlar. Kol ayrımında yaptık. Altlardan da 6 ilmek ben artırdım. Modelimiz hemen 4 ilmekten arkadaşlar. 4 artı 4, 4 artı 4 şeklinde modelimiz. Burada da toplamda elimde kaç ilmeğim oluştu? 60, 90, 120, 124 ilmeğim vardı. 6 ilmek bu koldan artırdım. 130, 6 ilmek de bu koldan artırdım.
136 ilmeğim oldu kol altından arkadaşlar. Modelimiz dediğim gibi çok fazla ilmek sayısı isteyen bir model olmadığı için şu arka taraftan örerken şöyle bir anlatayım arkadaşlar, bakın. İlmek sayısını ayarlayabiliriz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Şu 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. 3, 6, 7. Şimdi 4 artı 4, 4 artı 4 ya arkadaşlar. Şöyle sayabiliriz. Bakın 1, 2, 3, 4. Burası bir model. 1, 2, 3, 4. Burası da bir model. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu arkadan ilmek sayımızı bir ayarlayalım. Eksik ya da fazla çıkabilir. Eksik çıkarsa bir ya da iki ilmek, her ne geliyorsa arkadaşlar aralarda artıralım. Ya da bir ya da iki ilmek de fazla geliyorsa onları eksiltebiliriz. Ön tarafından modelimizi koyacağız. Örgümüzün bu arka tarafı öreyim geleyim. Evet arkadaşlar, ben örgünün arka tarafından böyle sayarak ördüm. Şöyle modelleri koyacağım şekilde saydım. 2 ilmek fazla geldi. Şöyle şu kol altlarında bir ilmek burada, bir ilmek burada da artırdım. 136 değil de 138 ilmek elde ettim. Siz dilerseniz şu kol altını 6 ilmek değil de 5 ilmek artırarak, hani benden bir model eksik yapabilirsiniz ya da benim gibi 2 ilmek daha artırabilirsiniz. Şimdi yine model koyarken de sayalım. Yine fazla ya da eksik geldiyse onu ayarlarız. Çünkü modelimiz çok zor bir model değil. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne alıyorum. Şöyle 1, 2, baştaki ilmeğimle beraber 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Şimdi hemen şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şu yeleğimde bakın. Şurada görüyor musunuz? Bir ilmek bu haroşa dibinden düz ilmeğimiz gidiyor. Şu şekilde bakın. Şimdi onu yapacağım hemen. Bu 7 ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir artır. Bakın. 1, 2, 3. 3 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Bir artır. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bakın şişime bir artırma ilmeği alıyorum. 3 ilmeğin içerisinde bir ilmek alıyorum. Bir artırma ilmeği alıyorum. Bir düz örüyorum. Yani bir düz, 3 düz, bir düz, 3 düz. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Şimdi yine bakın bir düz ilmeğimi ördüm. Şişime bir artırma ilmeği aldım. 1, 2, 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şişime bir artırma ilmeği aldım. Bir düz ördüm. Şimdi 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. 2 ilmek eksiltiyorum ya. Bu 2 ilmeği hem bu tarafından hem de bu tarafından tekrar ilmek artırıyorum modelimizin. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Bir düzden sonra 1, 2, 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Şişime bir artırma ilmeği, bir düz ördüm bakın. Şişe bir artırma ilmeği aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şişime bir artırma ilmeği aldım. Bir ördüm. Yani bakın bir dola, 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek al. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek al. Bir dola, bir düz ör. Bu şekilde diğer taraftaki şu haroşaya kadar devam edelim. İnşallah eksik ya da fazla ilmeğimiz olmaz. Olursa da bir ya da iki ilmek olur. Onu da yine hallederim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bakın, diğer tarafa kadar, yani buradaki 7 ilmek haroşaya kadar örelim.
Evet arkadaşlar, bu 7 ilmek haroşaya az kaldı pata. Burada beraber çalışalım. İlmek sayımıza bakalım. İnşallah denk gelir. Çünkü 2 ilmek de artırmıştım. Şimdi 3, 6, 7. Evet, bir ilmek daha artırmam gerekiyormuş. Şöyle şişimin başına ipimi alıyorum. Hemen buradan şöyle bir ilmek, bakın alttaki ilmekten takıp artırıyorum. Normalde 139 ilmeğim oldu. Demek ki 3 ilmek daha artırmam gerekiyormuş. İşte şaşırabiliyoruz bazen arkadaşlar. Dediğim gibi modelimiz çok kolay olduğu için ilmek kesmek ya da artırmak çok zorlamayacak insanı. Şimdi sıra sonuna geldim. Bir düz 3 düz, bir düz 3 düz şeklinde ördüm. Örgümü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 1 2 baştaki ilmeğimle beraber sayıyorum. 3 4 5 6 7 ilmek pat ilmeğim arkadaşlar. Daha sonraki gördüğüm tüm ilmeklerimi e, ters örüyorum. Bakın, bu normal ilmeğim, ajur ilmeğim, normal ilmeğim, ajur ilmeğim, zaten bir ilmek normal, bir ilmek ajur. Örgümüzün arka yüzünden bakın. Tüm ilmekleri ters örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Örgümün arka tarafından da ördüm. Sıra sonuna geldim. Yani modelde 2 sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 3. sırasındayız modelin. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek pat ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu sıra örgümün ön yüzünden hiçbir işlem yok. Gördüğüm tüm ilmekleri düz örüyorum. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Bakın. Bütün ilmekleri düz alıyorum. Üçüncü sırasındayız. Modelimiz her 4 sırada bir kendini yeniliyor arkadaşlar. Bakın, bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Örgümün ön yüzünden de ördüm arkadaşlar. Modelin 3. sırasını tamamladım. Arka yüzünü döndürüyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka tarafından da gördüğümüz tüm ilmekleri ters örüyoruz. 7 ilmek ön pat ilmeğimizle beraber. Bakın. Modelde 4. sıradayım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, örgümün arka yüzünü ördüm. Geldim, ön yüzünü döndürdüm. Yani 4 sıra ördük. Şimdi ikinci modeli çalışacağım arkadaşlar. Yine şu baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek pat ilmeğimi ters ilmeklerle tamamlıyorum. Ters örüyorum bakın. 2 4 6 7. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek şişime artırma ilmeği alıyorum. 1 2 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bir ilmek şişime artırma ilmeği alıyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek şişime artırma ilmeği alıyorum. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek örüyorum. Bir ilmek şişime artırma ilmeği, bir ilmek düz. Bir ilmek, bakın, şişime artırma ilmeğini aldım. 1 2 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. Bir ilmek artırma ilmeği, bir ilmek düz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar öreyim. Şimdi ikinci modelden de ilk sırayı yaptım arkadaşlar. Örgümün arka tarafından gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Ve tekrar 3. sırayı beraber örelim arkadaşlar. İşlem tekrar, bir şey fark etmiyor.
Şu ilk modelde ne örüyorsak ikinci modelde de onu yapıyoruz. Şimdi ben bunu sıra sonuna kadar öreyim. İkinci modelde ikinci sıradayız. Üçüncü sırada tekrar beraber çalışalım. Evet, arka taraftan ördüm geldim. İkinci sırayı tamamladık ikinci modelde. Şimdi üçüncü sırada da arkadaşlar şu ön pat 7 ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonraki gördüğüm tüm ilmekleri düz örüyorum bak. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Tabii ki diğer pat ilmeğimizi de ters öreceğiz. Evet, modelin ön yüzünden ikinci modelin arkadaşlar yeleğimizin 3 sırayı tamamladım. Şimdi arka tarafından da gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Tekrar ön yüzünden 3. modeli beraber kuralım. Evet, ikinci modeli de tamamladım. 3. modele geçiyorum arkadaşlar. 7 ilmek pat ilmeğimi öreyim. Şimdi bir ilmek düz. Şişime bir artırma ilmeği 1 2 3. 3 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Bir artırma ilmeği aldım. Şişime bir ilmek düz. Tekrar şişime bir artırma ilmeği aldım. Şu 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şişime bir artırma ilmeği aldım. Bir ilmek düz. Şimdi bu şekilde ben sıra sonuna kadar gideyim arkadaşlar. Tekrar örgünün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters örüp ikinci sırayı da tamamlayayım üçüncü modelde ve tekrar örgünün ön yüzünden hiçbir işlem yapmıyoruz biliyorsunuz. Tüm ilmekleri düz örüyoruz ve arka tarafından şu renk geçişini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi üçüncü modelin dördüncü sırasında arka tarafında renk geçişini koyacağız. Oraya kadar örelim. Evet arkadaşlar, üçüncü modelin üçüncü sırasında ördüm. Geldim dördüncü sırasına. Şimdi modelin arka tarafından renk geçişi yapacağız. Şimdi şu 7 ilmek pat ilmeğimi örüyorum. Ve şimdi buraya bir fuşya renk ip ekleyeceğim hemen arkadaşlar. Şimdi arka tarafından örgümüzün tüm ilmekleri ters alıyoruz biliyorsunuz. Pardon, ipim şöyle kaydı. Renk geçişinde arka tarafından sağlıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzünde model çalışmasını yapalım. Sıra sonuna kadar öreyim dedim arkadaşlar ama burada bakın tekrar bir yeleğin zemir renginden ip ekledim ve ön pat ilmeğimizi örüyorum. 7 ilmek. Bunları biliyorsunuz, daha sonra yelek bittikten sonra temiz iş yapıyoruz arkadaşlar. Örgü bilen tüm arkadaşlar o temiz işi eminim biliyordur. Şimdi örgünün ön yüzünü döndürdüm. 7 ilmek pat ilmeğimi örüyorum.
Şimdi bakın burada renk geçişi yapıyoruz. Zemin ilmeğimi bu tarafa alıyorum. Alttaki fuşya renk ipimi böyle bir kilitliyorum. Bakın bu şekilde. Burada bir ilmek düz örüyorum. Şişime bir artırma ilmeği, 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Şişime bir artırma ilmeği, bir ilmek düz. Artık bu tekniği biliyoruz. Modelimiz bu şekilde. Şimdi ben bu fuşya renginden de bir model tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fuşya renkten de bir model tamamladım. Renk geçişinde anlattım biliyorsunuz. Şimdi modeli tekrar bir göstereyim. Diğer yelekte arkadaşlar. Videomuza son verelim. Artık yeleği sizler tamamlarsınız. Çünkü burada diğer örneği var. Şimdi burada 3 modelden sonra bakın 1, 2, 3. 3 modelden sonra arkadan renk geçişi yapmıştık. Yeşil kaç model? 1, 2, 3, 4, 5. 5 model bu fuşyayı örüyoruz. Tekrar 5 model taş rengi. Tekrar 5 model fuşya ve 1, 2, 3, 4 model yeleğin kendi zemin rengini yapıyoruz arkadaşlar. 4 sırada haroşa yapıyoruz. Bildiğiniz üzere haroşa örgüyü açar. Aslında modelimiz de toplayan bir model değil. Aslında güzel bir model. Ama yine de bir ilmek bir yakadan, bir ilmek bir yakadan, bir ilmek de arkadan olmak üzere 3 ilmek eksiltelim ki haroşa örgüyü açmasın arkadaşlar. Bu şekilde düzgün dursun. Şimdi bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgi ve saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.